Göz kırpmadan ne kadar durabilirsin? Bakışma yarışması şampiyonu olmaktan uzak olsan bile SCP-173 ile karşılaştığında hissedeceğin adrenalin gözlerini mümkün olduğunca uzun açık tutmaya zorlayacaktır. Orada bulunup ona bakmayı bırakan herkesi öldürebilir. Peki bu anormal nesne nedir? Önce SCP-173'ü oluşturan heykelin vakfın dikkatini çektiği zamana dönelim. Olaylar 1980'lerde Japonya'nın modern sanat müzelerinden birinde gerçekleşti. Adı gizli ama bilsen bile zaten ondan bahseden her şey tarihten silindi ve müze uzun zamandır da kapalı. Bu müzede ilk bakışta dikkat çekici olmayan bir sergi vardı. Beton ve inşaat demirinden yapılmış orantısız şekilde büyük kafalı dev bir şekilsiz bebek heykeli. Ortaya çıkışından sonraki ilk hafta içinde 3 garip şey oldu. İnsanların gitmeye başladığı her seferde son ziyaretçilerden biri öldü. Tüm kurbanların ya kafatası tabanlarının omurlarının kırıldığı ya da boğulma belirtileri gösterdiği görüldü. Başta tüm şüpheler müze güvenliklerine döndü. Ancak sonraki hafta güvenlikler de benzer şekilde ölmeye başladığında tüm şüpheler ortadan kalktı. Soruşturmaya katılan 3 dedektif de aynı kaderi paylaştı. Söylentiler hızla şehirde yayılmaya başladı ve turistler bile müzeyi ziyaret etmeyi bıraktı. Müzenin zemininde düzenli olarak garip bir kan ve dışkı karışımı görünmeye başladıktan sonra tesisin tamamen kapatılması gerekiyordu. Bu maddeyi temizlemek imkansızdı ve kalıcı kokusu 3 kilometrelik bir yarıçapa yayılıyordu. Yerel istihbarat servisleri sorunun kaynağını aramak zorunda kalmamak için tüm müzeyi tasfiye etmeyi planladı. Gerçek şu ki, Japon istihbaratı için bu anormalliklerle uğraşmanın geleneksel bir yöntemidir. Nagasaki ve Hiroşima'daki bombaların Amerikan ordusu kisvesi altında Japonların kendileri tarafından atıldığına dair bir teori var. Bu, o bölgede ortaya çıkan 7 gizli SCP nesnesini yok etmek için yapılmıştı. Fukushima Daiichi nükleer felaketine neden olan depremde benzer bir nedenle çıkarılmıştı. Amaç, anormal yaban domuzu iblislerini yok etme operasyonu düzenlemek için geniş bir alanı insanlardan temizlemekti. Bu varlıklar Japonya'nın her yerinde yoğun bir şekilde üremiştir. Artık atom saldırılarının yeni SCP'lerin ortaya çıkmasına neden olduğu biliniyor ancak o zamanlar Japon istihbaratı bunu henüz fark etmemişti ve hem müzeyi hem de tüm şehri içeren bir başka bombardımana hazırlanıyorlardı. SCP Vakfı tam zamanında müdahale etti ve durumu kontrol altına aldı. İlk operasyon 19 kişilik bir mobil görev gücü, 10 B sınıfı çalışan ve 25 ek video kamera içeriyordu. 5 D sınıfı çalışan kameraları kurarken geri kalanı heykele yaklaşmak ve başka bir şey yapmamakla görevlendirildi. Vakıf araştırmacıları video kameralar aracılığıyla anında ölümü görmeyi ve ardından kaynağını belirlemeyi bekliyordu. Bilim insanlarının beklentileri karşılandı. Sonraki 3 saat içinde 5 çalışan da öldürüldü. Video görüntülerinden ölüm nedeni hemen belli değil ancak videoyu doğru anlarda durdurursanız ölüm anında kurbanların yanında bej noktalar görebilirsiniz. Bu arada bu milisaniyeler boyunca heykel her zamanki yerinde değildir. Büyük olasılıkla heykel kurbanlarına yalnızca belirli anlarda saldırıyor. Ancak o anları bulmak için birkaç deney daha yapıldı. Bunun için 384 D sınıfı çalışanın daha harcanması gerekti. Araştırmacılar vücudun çeşitli kısımlarını, beyni ve duyu organlarını çıkardı ve ayrıca çalışanların nesneye yakınlık koşullarını değiştirdi. 3 vakada personel ölümü neredeyse anlıktı. Gözler ve görsel korteks çıkarılmıştı ve tamamen karanlıktı. Bundan heykelin yalnızca yakın çevredeki biriyle göz teması kurmadığında saldırdığı sonucuna varıldı. Bu nedenle yakalama ekibine şu talimatlar verildi. Ajanların yarısı sürekli olarak heykelin gözlerine bakacaktı, geri kalanı ise heykeli özel bir kapta paketleyecekti. O zamanlar gözlem sırasında fizyolojik göz kırpmanın da görsel temasın sona ermesi olarak kabul edildiğinin farkında değillerdi. Sonuç olarak nesnenin yakalanması sırasında 2 ajan öldürüldü. Daha sonra anomaliyi ele alma prosedürü değiştirildi ve heykelin muhafaza koşullarında uygulandı. 1993'ten beri nesne başka bir anormal nesnenin içinde bulunuyor. SCP-001-ARK veya Iberström'ün teklifi-ARK. Vakıf burayı Bölge 19 olarak adlandırıyor. Bu dünya yüzeyinin 24 kilometrekarelik bir bölümü. Bu bölgenin anormalliği her 2 haftada bir dünyadaki rastgele bir coğrafi konuma kaymasıdır. Genellikle bölge Grönland, Antarktika veya Kuzey Avrasya gibi ıssız yerlere taşınır. Yoğun nüfuslu bölgelere yönelik kaydedilmiş bir hareket örneği yoktur. Bu alan SCP-173 dahil Keter ve Öklit nesnelerin çoğunu içerir. Bölge 19'un hareket sıklığındaki istikrarsızlık ve dalgalanmalar nedeniyle heykelle ilgili tüm işlemler ve operasyonlar
yalnızca bölgenin taşınmasını takip eden ilk hafta boyunca gerçekleştirilir. Bunun nedeni bölgenin mekansal göçüne her zaman hafif mide bulantısı ve baş dönmesi eşlik etmesidir. Bu durumda gözlerinizi istemeden birkaç saniyeliğine kapatmak, hatta onları heykelden uzaklaştırmak çok kolaydır. İlkinde de tam olarak bu oldu. Protokole göre anomali ile konteynere en az 3 çalışanın girmesi gerekiyor. Bunlardan biri ister kan ve dışkı karışımından zemini temizlemek, ister kimyasal analiz için malzeme numunesi almak olsun, gerekli işlemleri yapıyor, diğer 2 çalışansa heykelle göz teması kuruyor. Bu arada göz kırpmadan önce birbirlerini uyarırlar. Biri kendinde bu zayıflığa izin verirken diğeri gözlerini nesneye dikmiş durumdadır. Nesnenin muhafazasının ilk haftasında bölge 19'da beklenmedik bir ışınlanma meydana geldi. Antarktika'dan Rus tundrasına gitti. O sırada heykelin maddelerinden numune alınıyordu. Çalışanlar kulaklarında keskin bir çınlama nedeniyle başka yere baktı ve sadece 3 saniye sonra yere yığılıp yaşam belirtisi göstermediler. Sonra 3. çalışanın başına da aynı şey geldi. Bu nedenle sadece 2. kez kimyasal analiz yapabildiler. Heykelin beton ve inşaat demirinden yapıldığını ve yüzünde küçük bir krilon boya birikimi olduğunu gösterdi. Bu seviyede anormal bir şey yok. Bu da benim açımdan daha fazla soru doğuruyor. Ve cevapları sizinle birlikte bulmak isterim. SCP-173'ün kökeni nedir? İnsanlara neden düşman? Bir yaratıcısı var mı ve yok edilebilir mi? Araştırma için ideal bir başlangıç noktası bölge 19'u bulmak olacaktır. Sık sık uydu aracılığıyla dünya yüzeyinin gözetimini yapıyorum ve bazen 24 kilometrekareye kadar alanda dev binaların görüntüleriyle karşılaşıyorum. Vakıf bu bilgileri internete sızdırıldıktan hemen sonra siler. Ama sorun şu ki, bu görüntüleri keşfettikten sonra elimde sadece 2 hafta oluyor. Genelde bölge 19'un yüzlerce kilometre yakınında tek bir havaalanı yoktur. Ayrıca bölgeye güvenli şekilde gizlice girmek veya en azından iyi bir görüş mesafesinde yaklaşmak çok zaman alır. Yani fiziksel olarak yapmanın bir yolu yok. Neyse ki yeterince yakın mesafeden bölge 19'un bazı fotoğraflarını çekmeyi başardığım birkaç yüksek hızlı drone'um vardı. Sadece birkaç fotoğraf çekip video kaydettikten sonra bir vakıf güvenliği onları yok etti. Bölgenin alanı oldukça geniş, bu yüzden heykelin nerede olabileceğini tahmin etmek zor. Bu zor ama uygulanabilir. Sol alt köşeye yakından bakarsanız üzerinde "kan dış" yazan varilleri görebilirsiniz. Bunun kanlı dışkılar anlamına geldiğini varsayıyorum. Bu bölgede tutulan tüm nesneler arasında sadece SCP-173 bu tür atıkları büyük miktarda bırakır. Karışım keskin, hoş olmayan ve çıkarılması zor bir kokuya sahip olduğundan fıçıları heykelin bulunduğu kaptan uzağa taşımak anlamsızdır. Bu nedenle SCP-173 en yakın muhafazadadır. Bazı yeni dronlar satın alabilirsem bunları muhafazanın çatısında bir delik açmak ve gözetleme kameraları kurmak için kullanmayı planlıyorum. Ama artan güvenlik nedeniyle bu neredeyse imkansız bir iş. Bu nedenle şimdilik 2. dereceden kanıtlarla yetineceğiz. Japon arşivleri burada bana yardımcı oldu. Vakıf müzenin tüm anılarını silmeye çalışsa da görgü tanıklarının anılarından silmeyi başaramadı. Heykelin bulunduğu müzeyi ziyaret eden bir kadın buldum. O zamanlar müzenin tüm ziyaretçilerine vakıf tarafından hafıza silme uygulanmıştı ancak bu kadın o zamanlar gençti ve sergiye biletsiz sızmıştı. Adını ve yüzünü sadece ben biliyorum ve kadının güvenliği adına bu detayları size açıklamayacağım. Heykeli yaklaşık 20 metre uzaklıktan görmüş ve ona çok fazla dikkat etmemiş. Ama en önemlisi heykelin potansiyel yaratıcısını biliyor. Haradushi Murakato adında az bilinen bir heykeltıraş. Ne yazık ki artık hayatta değil. Büyük olasılıkla vakıf onu da öğrendi. Bu yüzden heykeltıraş tasfiye edildi. Ya da edilmedi. Şahsen Haradushi Murakato'nun nesneyle aynı muhafaza bölgesinde olduğundan ve kendisinin de bir anomali olduğundan şüpheleniyorum. Bunun gibi anormal, insanları bir saniyede yok edebilecek nesneler yaratma yeteneği onun ana özelliği olmalı. "Dedektif Void bunu nereden biliyor?" dediğinizi çoktan duyuyorum. Gerçek şu ki Haradushi Murakato'nun eserlerinin bir listesini elde etmeyi başardım. Bu liste onun eserlerini sergileyen tüm müzeleri içeriyor. Sadece onların biri bile yok. Bu müzelerdeki nesnelerin benzer özelliklere sahip olması muhtemel. Belki de hepsi aynı heykellerdi. Ya heykeltıraş, herkesin boynunu anında kırabilecek, agresif, beton bebeklerden oluşan bir ordu yarattıysa? Bu oldukça mantıklı bir soruyu gündeme getiriyor. Yazar eserlerine böyle tehlikeli yetenekleri yanlışlıkla mı verdi yoksa bilerek mi? Ben ilk seçeneğe daha yatkınım. Aslında Haradushi Murakato'nun günlüğünü elime aldım. Kayıtlar, heykeltıraşın eserleriyle insanlarda güzel bir şeyler uyandırmayı uman, çok zeki ve kibar bir insan olduğunu gösteriyor. Şiirleri de benzer düşünceleri gösteriyor. Ama sonra daha da dikkatli okudum ve fikrimi değiştirdim.
Şiirlerin Japonca versiyonlarında şüphe uyandıran bir şey yok. Ancak tam anlamıyla çevirisini okursanız ve her satırın ilk harfini bir araya getirirseniz insanlığı yok edin ifadesi çıkıyor. Bu mesaj tüm şiirlerde mevcut. Çevirilerinin dünya çapında birkaç kopyası vardır ancak bu, tüm şifrelemenin kaybolduğu edebi bir çeviridir. Şablonla her şeyi kendim kişisel olarak tercüme ettiğimde ortaya çıktı. Murakato'nun şiirlerinde daha fazla şey olması muhtemel. Belki de ölümcül, anormal heykeller üretme teknolojisi yazıyordur ama bu henüz görülmedi. Heykeltıraşın tehlikeli eserlerini yaratmasına sizce ne yardımcı oldu? Tahminleri yorumlara yazın ve kanalıma abone olun. Böylece SCP Vakfı'nın anomalileri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.